Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir maskesi yapıyoruz. Kırışıklıklarınız var ise nohut maya maskesi ile çok güzel sonuçlar alacaksınız. O yanak sarkmaları, boyun sarkmaları var ya, işte bu maskeli maskeyle çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Nohutlarımı haşladım. Zaten ben bu şekilde fazla haşlıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Uzun süre kullanıyorum. Ilık haldeyken suyundan 1 yemek kaşığı aldım ve mayamı ekliyorum. Bu küçük paketlerde 10 gramlık paketlerden 1 yemek kaşığı kuru maya çıkıyor. Onu ekliyorum ve karıştırıyorum. Tamamen çözülmüyor arkadaşlar. 1 yemek kaşığı nohut suyu tekrardan ilave ediyorum. Şimdi istediğim macunsu kıvamı elde etmiş oluyorum. Bunu da sürebilirsiniz, sadece çok güzel bir maske olur gene. Ama daha güzel yapacağız biz. Ne yapacağız? 3 yemek kaşığı haşlanmış nohutu karıştırıcıma koydum. Üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ilave ediyorum. Kullandığımız tüm malzemeler hem yaşlanma karşıtı, kırışıklık giderici, hem cildinize gerekli olan nemi verecek olan malzemeler. Az önce hazırladığımız nohut suyu maya karışımını da karıştırıcıma ilave ediyorum. İşte tüm malzemeler bunlar arkadaşlar. Etki gerçekten çok fazla. Krem gibi bir kıvam alıyor. İşte bu şekilde. Biraz fazla gelebilir ölçü gözünüze ama bu maskeyi sürüyoruz, bekliyoruz, tekrar sürüyoruz. Yani bitene kadar kat kat uygulama yapıyoruz. Hemen ellerimde gösterdim. Videolarımızın da devamı için lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve altyazılardan da isterseniz sesi kapatıp dilediğiniz dilde yazıları takip edebilirsiniz. Maya maskemi tüm yüzüme sürüyorum. Göz altlarına sürebilir miyim? Evet, göz altlarına da sürebilirim. Özellikle bu kırışıklıkların fazla olduğu boyun bölgesine ve yanak bölgesine bolca sürüyorum bu maskeyi. Diğer maskelerdeki gibi ince tabaka yapmıyorum. Bol bol sürüyorum arkadaşlar. Resmen bittiğinde kalıp halini alıyor. Maskeyi 2 kat bolca sürdüm. Toplamda bir 5-6 dakika zaman geçmiş oldu bu şekilde. Ve ben ne yaptım? Cam bir kasenin içerisine sıcak kaynamış suyu döktüm. Ve içine maskeyi attım. İyice sıcak suyu emmesini sağladım. Ne yazık ki bugünlerde hepimizin evinde bu maskelerden var. Temiz bir maskeyi sıcak suda beklettikten sonra maskeli yüzüme maskeyi takıyorum arkadaşlar. Tamamen kapatıyorum. Dilerseniz 2 tane maske de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 15 dakika daha bekletiyorum. Cildim çok güzel emiyor bu şekilde maskeyi. Çünkü maya maskelerinde böyle biraz sıcakla temas ettirdiğimizde etki daha fazla oluyor. Toplam 20 dakika sonrasında maskeyi böyle çıkartıyorum. Hem fazlalıkları da alıyorum. Böyle peeling etkisi de yapabilirim. Nasıl? Çünkü içerisinde nohut var. O ölü deriyi atmamızı çok güzel bir şekilde sağlıyor. Daha çıkartır çıkartmaz da etkileri görüyoruz. Yavaş yavaş yüzümüzden çıkartıyoruz ovalayarak ve hemencecik gerçekten etkiyi görebileceğiniz, ışıltıyı, o gerginliği, güzelliği görebileceğiniz bir maske. O yüzden nohut maya maskesini mutlaka kullanın istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yıkarken su böyle yüzünüzden akıp gidiyor. Ardından kendi yaptığım doğal bir kremi sürüyorum. Böyle bir güzel de masajımı yapıyorum. O kadar güzel, iyi geliyor ki cilde. Bu maskeyi haftada 2 kere uygularsanız arkadaşlar kırışıklık, sivilce, leke, renk dengesizliği sorunlarınızı gidermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın arkadaşlar.
Hi, my dear friends. If you want to remove wrinkles, acne scars, and get a better skin, try this yeast and chickpea mask with a mask and get good results. Take care. Goodbye.